Ders 1. Çevrimiçi alışverişin cazibesi. Hey Anna, bir süreliğine internetten alışveriş yapmaktan kaçınmayı hiç düşündün mü? Bu ilginç bir fikir. Özellikle tüm indirimler ve promosyonlar çok cazip gelebilir. Kesinlikle. Gerçekten düşünmeden tıklayıp satın almak çok kolaydır. Ne demek istediğini biliyorum. Bazen ihtiyacım bile olmayan şeylerle karşılaşıyorum. Aynı şekilde, çoğu zaman reklamlar veya öneriler dikkatimi dağıtıyor. Sağ. Ayrıca kolaylık direnmeyi zorlaştırıyor. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde alışveriş yapabilirsiniz. Doğru, ancak bu bazen bütçemize zarar verebilecek anlık satın alımlara yol açar. Kesinlikle. Son zamanlarda alışverişlerimde daha dikkatli olmaya çalışıyorum. Bu harika bir yaklaşım. Alışveriş limiti koymayı düşündünüz mü? Evet, alışveriş yapmadan önce gerçekten ihtiyacım olan şeylerin bir listesini tutmaya başladım. Bu çok akıllıca. Temel konulara odaklanmaya ve gereksiz öğelerden kaçınmaya yardımcı olur. Kesinlikle. Ayrıca fiziksel mağazalardan alışveriş yapmanın daha tatmin edici olabileceğini düşünüyorum. Kabul ediyorum. Ürünleri bizzat görmek ve satın almadan önce düşünmek güzel. Ayrıca, çevrimiçi ortamda bulamayabileceğiniz yeni şeyleri keşfetme ve keşfetme şansı verir. Kesinlikle. Yerel işletmeleri de destekleyebilirsiniz ki bu her zaman iyi bir şeydir. Kesinlikle. Bence yakın zamanda birlikte bir alışveriş günü planlamalıyız. İnternette dikkatimizi dağıtacak şeyler yok. Eğlenceli bir fikir gibi görünüyor. Haydi, bugünü eski usul alışverişin tadını çıkarabileceğiniz ve keşfedebileceğiniz bir gün haline getirelim. Ders 2. Seyahat parası önemlidir. Hey Anna, seyahat ederken parayı nasıl yöneteceğimi düşünüyordum. Bu akıllıca bir fikir. Evet, çoğu yerde kredi kartı kabul edilmektedir. Ancak bazıları yurt dışı işlem ücreti talep edebilir. Kesinlikle. Bu ücretler hızla artabilir. Onlardan kaçınmanın herhangi bir yolunu buldunuz mu? Genellikle yurt dışı işlem ücreti olmayan kredi kartlarını ararım. Bu bana çok para kazandırıyor. Bu harika bir ipucu. Kesinlikle bu kartlardan birini almayı düşünmeliyim. Kesinlikle. Ayrıca seyahate çıkmadan önce bankanıza bilgi vermenizde fayda var. Böylece kartınızı dondurmazlar. Evet, hiçbir şey fonlarınıza erişim olmadan mahsur kalmaktan daha kötü olamaz. Hiç böyle bir şey yaşadın mı? Neyse ki hayır. Ancak bu sorunla karşılaşan gezginlerin hikayelerini duydum. Çok stresli. Hayal edebiliyorum. Genellikle nakit de taşıyor musunuz? Evet ediyorum. Yerel pazarlar veya küçük lokantalar gibi kart kabul etmeyen yerler için faydalıdır. Bu akıllıca bir strateji. Çoğu zaman ayrılmadan önce para çekmeyi unutuyorum. Gözden kaçırmak kolaydır. Geldiğinizde yerel para birimi almanızı öneririm. İyi bir fikir. Bu sayede her duruma hazırlıklı oluyorum. Seyahat ederken bütçenizi korumanın en sevdiğiniz yolu nedir? Harcamalarımı önceden planlamayı ve harcamalarımı takip etmeyi seviyorum.
bütçeme sadık kalmama yardımcı oluyor. Bu etkili görünüyor. Ben de bunu yapmaya başlamalıyım. Özellikle yemek ve aktiviteler için. Evet, seyahatinizden ne kadar keyif alacağınız büyük bir fark yaratır. Bir sonraki maceramızdan önce bütçeleme ipuçlarını paylaşalım. Kesinlikle. Fikir alışverişinde bulunmayı ve seyahatlerimizi daha da iyi hale getirmeyi çok isterim. Ders 3. Takım ruhu. Hey Anna, takım olarak başarıları kutlamanın ne kadar önemli olduğunu düşünüyordum. Kesinlikle. Herkesin katkısını tanımak ve takdir etmek moralinizi gerçekten yükseltebilir. Çok büyük bir fark yaratıyor. Ekip üyeleri kendilerini değerli hissettiklerinde daha iyi performans gösterme konusunda daha motive olurlar. Evet, kutlamalar bir toplantıda veya küçük bir ekip toplantısında bağırmak kadar basit olabilir. Kesinlikle. Herkesin başarısını sergilemek için bir takımın öne çıkanları, panosu oluşturma fikrini seviyorum. Bu harika bir fikir. Bu herkese birlikte başardıklarımızı hatırlatacaktır. Ayrıca işbirliğini ve ekip çalışmasını teşvik eder. İnsanlar çabalarının takdir edildiğini gördüklerinde kendilerini daha bağlı hissederler. Doğru. Herkesin elinden gelenin en iyisini yapmak istediği olumlu bir atmosfer yaratır. Hiç moralinizi gerçekten yükselten bir ekip oluşturma etkinliğine katıldınız mı? Evet, bir zamanlar problem çözme faaliyetlerine odaklanan bir ekip inzivamız vardı. Hem eğlenceli hem de aydınlatıcıydı. Kulağa harika geliyor. Ekip oluşturma egzersizleri engelleri ortadan kaldırmaya ve iletişimi geliştirmeye yardımcı olabilir. Kesinlikle. İnsanların birbirleriyle bu kadar rahat olmaları şaşırtıcı. Düzenli kontrollerin ve geri bildirim oturumlarının da ekip ruhunu geliştirebileceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Herkesi aynı sayfada tutar ve açık iletişime olanak tanır. Ekibimizin moralini yükseltmek için bazı fikirler üzerinde beyin fırtınası yapalım. Düşüncelerinizi duymayı çok isterim. Ders 4. Turist tuzakları. Hey Anna, geçmişte gezginlerin şikayetlerini okuyordum. Ah, ne tür şikayetler? O dönemde hile ve dolandırıcılık konusunda çok sayıda şikayet vardı. İlginç. Bugün de turist tuzakları ve yüksek fiyatlar konusunda benzer şikayetler var gibi görünüyor. Kesinlikle. Turistler genellikle aynı deneyimler için kendilerini yerel halktan çok daha fazla para öderken buluyor. Sinir bozucu. Bazı yerlerin turistlerin bilgi eksikliğinden faydalandığını düşünüyorum. Kesinlikle. Seyahat ederken hiç turist tuzağıyla karşılaştınız mı? Evet, yaptım. Bir keresinde her şeyin aşırı pahalı olduğu popüler bir pazarı ziyaret etmiştim. Hayal kırıklığı yarattı. Bu çok talihsiz bir durum. Orijinal ve uygun fiyatlı seçenekler bulmak her zaman daha iyidir. Kabul ediyorum. Önceden araştırma yapmak bu durumlardan kaçınmanıza gerçekten yardımcı olabilir. Kesinlikle. Ayrıca yerel halktan tavsiye istemek, gizli mücevherleri keşfetmenin harika bir yoludur. Evet, yerel halk genellikle turist rehberlerinde yer almayan en iyi yerleri bilir.
İyi yerler bulma stratejiniz nedir? Genellikle çevrimiçi incelemelere ve seyahat bloglarına göz atarım. Genellikle dürüst içgörüler sağlarlar. Bu akıllıca bir yaklaşım. Gerçek zamanlı deneyimleri görmek için sosyal medya platformlarını da kullanmayı seviyorum. Kesinlikle. Teknolojinin seyahat deneyimlerimizi nasıl geliştirebileceği büyüleyici. Kesinlikle. Seyahat ipuçlarımızı her zaman birbirimizle paylaşmak için bir anlaşma yapalım. Kesinlikle. Bu şekilde gelecekte turist tuzaklarından kaçınmamız için birbirimize yardımcı olabiliriz. Ders 5. Yeni keşifler. Hey Anna, her zamanki gibi görünen yeni bir mısır gevreği markası denemeye karar verdim. İlginç. Bu markayı seçmenize ne sebep oldu? Ambalaj dikkatimi çekti. İçindekiler sağlıklı görünüyordu. Umarım aynı derecede lezzetli olur. Yeni ürünler denemeyi seviyorum. Bazen beklemediğiniz gizli mücevherleri bulursunuz. Kesinlikle. Hiç sevdiğiniz bir marka keşfettiniz mi? Evet, bir keresinde yeni bir marka yoğurt denemiştim ve en kremamsı dokuya ve enfes tatlara sahipti. Kulağa çok lezzetli geliyor. Her zaman iyi yoğurt seçenekleri arıyorum. Hangi lezzeti denediniz? Mangoyu denedim. Çok canlandırıcıydı. Sanırım tutku meyvesi aroması da var. Çok güzel. Bunu aramam gerekecek. Markaların öne çıkan benzersiz tatlar sunması harika bir şey. Kesinlikle. Kahvaltıyı daha heyecanlı hale getirir. Favori mısır gevreği aromanız var mı? Bademli ve ballı her şeyi severim. Güzel bir çıtırlık ve tatlılık verir. Kulağa hoş geliyor. Genellikle meyveli tahılları tercih ediyorum. Sabahlarımı daha parlak hissettiriyorlar. Bunu görebiliyorum. Meyve ferahlatıcı bir dokunuş katar. Tahılları hiç karıştırdın mı? Ara sıra, farklı tahılları karıştırmak eğlenceli dokular ve tatlar yaratabilir. Bunu denemeliyim. Sevdiğim şeyleri denemenin harika bir yolu olabilir. Kesinlikle. Bir dahaki sefere favori kahvaltı kombinasyonlarımız hakkında fikir alışverişinde bulunalım. Bunu çok isterim. Birlikte yeni tatlar keşfetmek çok eğlenceli olacak. Ders 6. Vahşi Batı masalları. Hey Anna, Vahşi Batı'daki kovboylar ve maaş gününden sonraki çılgın maskaralıkları hakkında bir şeyler okuyordum. Kulağa büyüleyici geliyor. Ne buldun? Görünen o ki, yeni maaş alan kovboylar barlarda kazançlarını kutlayarak çıldırıyorlardı. Hayal edebiliyorum. Müzik ve dansla oldukça hareketli bir sahne olsa gerek. Kesinlikle. Ancak çoğu zaman sorunlara yol açtı. Şerif Will Bill Hickok gibi kanun adamlarının devreye girdiği yer burası. Tam bir karakterdi. Abilene gibi kasabaların evcilleştirilmesine yardım ettiğini duydum. Evet,
Kaosa bir düzen duygusu getirdi ama düzenli olarak kabadayı kovboylarla uğraşmak zorundaydı. Kanunsuz bir ortamda bir kişinin nasıl bu kadar fark yaratabileceği inanılmaz. Kesinlikle. Silahşör olarak ünlü, insanların sorun çıkarmadan önce 2 kez düşünmesini sağlıyordu. Gerçekten ünlü silahlı çatışmaları var mıydı? Onun hakkında birçok hikaye duydum. Yaptı. En ünlü çatışmalarından biri, efsanevi statüsünü artıran Deadwood'daydı. Bu harika. Vahşi Batı'da pek çok heyecan verici hikaye var. Sizce o döneme insanları çeken şey nedir? Bence bu macera, risk ve hayatta kalma mücadelesinin birleşimi. Büyüleyici. Kabul ediyorum. Ayrıca kovboylar ve kanun kaçakları fikri tarihe bir romantizm unsuru katıyor. Kesinlikle. O zamana ait daha fazla hikayeyi keşfedelim. Öğrenecek ve eğlenecek çok şey var. Ders 7. Kahvaltı favorileri. Günaydın Anna. En sevdiğin kahvaltı hangisi? Akçaağaç şuruplu kreplere bayılırım. Çok lezzetli ve rahatlatıcılar. Kulağa harika geliyor. Kreplerinize özel bir şey ekliyor musunuz? Bazen ekstra bir ikram olarak yaban mersini veya çikolata parçacıkları ekliyorum. Senden ne haber? Avokado tostunun büyük bir hayranıyım. Sağlıklı ve doyurucu. Bu harika bir seçim. Son zamanlarda avokado tostunun pek çok çeşidini gördüm. Evet, bazı insanlar üzerine haşlanmış yumurta veya turp ekler. Her şey yaratıcılıkla ilgili. Kesinlikle. Farklı süslemeler denemeyi seviyorum. Hiç sıfırdan krep yapmayı denediniz mi? Ben var. Gerçekten eğlenceli ve mağazadan satın alınanlardan çok daha lezzetliler. Kabul ediyorum. Ayrıca malzemeleri kontrol edebilirsiniz. Hangi tarifi kullanıyorsunuz? Genellikle un, yumurta, süt ve biraz kabartma tozu içeren basit bir tarifi uygularım. Bu yeterince kolay geliyor. Ben de onları sıfırdan yapmayı denemeliyim. Malısın. Güne başlamanın harika bir yolu. Kahvaltınızın yanında ne içersiniz? Genellikle bir fincan kahve veya taze portakal suyu içerim. Peki ya sen? İyi bir fincan bitki çayını severim. Rahatlatıcı ve canlandırıcı. Bu çok hoş. Belki yakın zamanda bir kahvaltı randevusu alabilir ve favorilerimizi paylaşabiliriz. Harika bir fikir gibi görünüyor. Haydi planlayalım. Ders 8. Cape Cod'a yolculuk. Hey Anna, bu hafta sonu Cape Cod'a gideceğiz. Kulağa harika geliyor. Oradaki okyanus manzarasının nefes kesici olduğunu duydum. Gerçekten öyleler. Sahil şeridini göreceğim ve plajların tadını çıkaracağım için çok heyecanlıyım. Aklınızda ziyaret etmek istediğiniz spesifik yerler var mı? Kesinlikle Nauset Light'taki deniz fenerine bakmak istiyorum. Çok güzel. Bu harika bir seçim. Fotoğraflarını gördüm ve muhteşem görünüyor.
Özellikle gün doğumunda. Kabul ediyorum. Ayrıca oradayken taze deniz ürünlerini denemeyi çok isterim. Evet, Cape Cod deniz tarağı çorbası ve ıstakoz rulolarıyla ünlüdür. Onları daha önce denedin mi? Bende var ve çok lezzetliler. Yerel mutfağın tadını çıkarmak için sabırsızlanıyorum. Mükemmel bir kaçış gibi görünüyor. Plaj keyfi dışında herhangi bir aktivite planlıyor musunuz? Kanoya binmeyi ya da güzel manzaralı yollarda bisiklete binmeyi çok isterim. Bu çok eğlenceli olurdu. Doğayı keşfetmek böyle bir gezinin en iyi kısmıdır. Kesinlikle. Ayrıca anıları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekmek istiyorum. Kesinlikle. Tüm güzel anları belgelemek isteyeceksiniz. Bir gün birlikte bir yolculuğa çıkalım. Deneyimi sizinle paylaşmayı çok isterim. Ders 9. Yürüyüş sonrası planlar. Hey Anna, yürüyüşten sonra şehir merkezindeki yeni kafede öğle yemeği yiyebiliriz. Kulağa hoş geliyor. Harika sandviçleri ve taze salataları olduğunu duydum. Evet, avokado tostlarını denemek için heyecanlıyım. Fotoğraflar da çok lezzetli görünüyor. O resimleri ben de gördüm. Yiyeceklerini nasıl sunacaklarını gerçekten biliyorlar. Kesinlikle. Ayrıca yerel malzemeleri nasıl kullandıklarını da seviyorum. Yerel işletmeleri desteklemek her zaman güzeldir. Kesinlikle. Yemek deneyiminin daha gerçekçi olmasını sağlar. Yürüyüşü saat kaçta bitireceğimizi biliyor musun? Sanırım öğlen civarında bitirmeyi hedeflemeliyiz. Bu şekilde öğle yemeği telaşını atlatabiliriz. İyi bir fikir. Uzun kuyruklarda beklemekten nefret ediyorum. İştahı bozuyor. Kesinlikle. Kafede denemeyi düşündüğünüz başka yemekler var mı? Onların smoothie kaseleri beni cezbediyor. Yürüyüşten sonra canlandırıcı ve mükemmel görünüyorlar. Bu harika bir seçim. Bir smoothie kasesi yeniden şarj olmanın ideal yolu gibi görünüyor. Evet, harika vakit geçireceğimizi düşünüyorum. Yürüyüş için atıştırmalık getirecek misin? Biraz iz karışımı ve enerji barları getirmeyi planlıyorum. Son derece kullanışlıdırlar. Mükemmel. Biraz meyve ve su alacağım. Suluk almak çok önemlidir. Kesinlikle. Maceramız için her şeyin hazır olduğundan emin olalım. Ders 10. İşbirliğini geliştirme. Hey Anna, projedeki işbirliğimizi nasıl geliştirebileceğimizi düşünüyordum. Kulağa harika geliyor. Aklında ne var? Bir proje yönetimi aracı kullanırsak, görevleri atamamıza ve son tarihleri daha etkili bir şekilde belirlememize olanak tanır. Bu fikri seviyorum. Hangi aracı düşünüyorsunuz? Trello hakkında iyi şeyler duydum. Kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir ve görevlerin görselleştirilmesine yardımcı olur. Trello sağlam bir seçim. Görevleri farklı aşamalar arasında kolayca taşıyabilmenizi seviyorum. Kesinlikle.
Her şeyi düzenli tutar ve kimin neden sorumlu olduğunu açıkça ortaya koyar. Ayrıca, iletişimin akışını sağlayan yorumlar ve güncellemeler ekleyebiliriz. Bu şekilde önemli ayrıntıları kaçırmayız ve herkes aynı fikirde kalır. Ayrıca mobil cihazlardan da erişilebilir olmasını takdir ediyorum. Hareket halindeyken güncelleyebiliriz. Kesinlikle. Özellikle yoğun programlarımız olduğunda esneklik çok önemlidir. Daha önce buna benzer araçlar kullandınız mı? Asana'yı kullandım ve faydalı buldum ama Trello'nun ihtiyaçlarımıza daha iyi uyabileceğini düşünüyorum. Bu mantıklı. Her aracın güçlü yönleri vardır. Sizce bir demo hazırlamalı mıyız? Harika fikir. Özelliklerini birlikte keşfedebilir ve iş akışımıza nasıl uyduğunu görebiliriz. Bunu denemek için heyecanlıyım. Bu gerçekten verimliliğimizi artırabilir. Kesinlikle. Sizinle daha verimli çalışmayı dört gözle bekliyorum. Ders 11. Seyahat planları. Hey Anna, gelecek ay bir geziye çıkmayı düşünüyordum. Bu heyecan verici geliyor. Nereye gitmeyi planlıyorsun? Biraz yürüyüş yapmak ve temiz hava almak için dağları ziyaret etmeyi düşünüyorum. Bu mükemmel bir kaçış. Dağlar çok ferahlatıcı. Aklınızda belirli bir yer var mı? Evet, Rocky Dağları'nı düşünüyorum. Manzaranın nefes kesici olduğunu duydum. Gerçekten öyle. Üstelik keşfedilecek çok fazla parkur var. Kamp yapmayı mı yoksa kulübede kalmayı mı planlıyorsunuz? Kamp yapmaya yöneliyorum. Daha maceracı ve doğaya daha yakın hissettiriyor. Kamp yapmak harika bir seçim. Daha önce kamp yaptın mı? Yaptım ama uzun zaman oldu. Paketleme listemi yenilemem gerekecek. Tekrar kontrol etmek her zaman iyidir. Hangi temel eşyaları getireceğini düşünüyorsun? Kesinlikle iyi bir çadır. Uyku tulumu ve bol miktarda yiyecek. Ah, bir de ilk yardım çantası. Akıllı düşünme. Hazırlıklı olmak önemlidir. Oradayken hangi aktiviteleri yapmak istiyorsunuz? Yürüyüş yapmak. Belki biraz balık tutmak ve mutlaka bol bol fotoğraf çekmek istiyorum. Bu, rahatlama ve maceranın mükemmel bir karışımı gibi görünüyor. Bekleyemiyorum. Dağlarda olmanın büyülü bir yanı var. Kabul ediyorum. Doğanın ruhlarımızı yeniden canlandırmanın bir yolu var. Bir gün birlikte bir gezi planlayalım. Bu harika olurdu. Bu deneyimi sizinle paylaşmayı çok isterim. Ders 12. Takım elbise alışverişi. Hey Anna, dün bir erkek giyim mağazasını ziyaret ettim ve gerçekten ilginçti. Gerçekten mi? Orada ne buldun? Özel dikim takımların olduğu bir bölümleri vardı ve müşterinin isterse satın alabileceği hazır takımlar da vardı. Bu çok uygun. Bazen hazır bir takım elbiseyi denemek çok zaman kazandırabilir. Kesinlikle.
Etkileyici olan çeşitli stil ve renklere sahip olduklarını fark ettim. Herhangi birini denedin mi? Yaptım. Lacivert bir takım elbise denedim ve üzerime tam oturdu. Kendimi çok profesyonel hissetmemi sağladı. Bu harika. İyi oturan bir takım elbise, güveninizi gerçekten artırabilir. Kesinlikle. Önümüzdeki bir etkinlik için almayı düşünüyorum. Harika bir fikir gibi görünüyor. Onunla uyumlu olacak aksesuarlarınız var mı? Klasik beyaz bir gömlek ve güzel bir kravat düşünüyordum. Belki ince desenli bir şey. Bu keskin görünürdü. Desenli bir kravat çok gösterişli olmadan hoş bir dokunuş katar. Kesinlikle. Takım elbiseyi mükemmel bir şekilde tamamlayacak şık ayakkabılar da gördüm. Ayakkabılar genel görünümde büyük bir fark yaratabilir. Herhangi birini deneme şansınız oldu mu? Evet, bir çift deri ayakkabı denedim ve çok rahattı. Konfor çok önemlidir. Özellikle de uzun süre giyecekseniz. Kesinlikle. Kıyafetimi yakında tamamlayacağım için heyecanlıyım. Ders 13. Zihnin maceraları. Hey Anna, bazen hayal gücümün bana nasıl oyunlar oynamaya başladığını düşünüyordum. Gerçekten mi? Bu çok ilginç geliyor. Ne hayal ediyordun? Arka bahçemde her türden fantastik yaratığın olduğunu hayal ediyordum. Vay, ne gibi? Hayali arkadaşlarınız hakkında bir şeyler duymayı çok isterim. Etrafta zıplayan tek boynuzlu atlar ve gökyüzünde süzülen ejderhalar vardı. O kadar gerçek hissettim ki. Bu harika. Hayal gücünün harika bir kaçış olduğunu düşünüyorum. Sınırsızca keşfetmemizi sağlar. Kesinlikle. Sıkıcı toplantılar sırasında kendimi sık sık hayal kurarken buluyorum. Mini bir macera gibi. Ben de bunu yapıyorum. Bazen etrafımdaki insanlar hakkında kafamda hikayeler yaratırım. Bu çok eğlenceli. Hiç bu hikayeleri yazıyor musun? Denedim ama genellikle ayrıntıları unutuyorum. Bir defter taşımaya başlamalıyım. Bu harika bir fikir. Yazmak, yaratıcılığın o geçici anlarını yakalamanıza yardımcı olabilir. Evet, ayrıca yazma becerilerini geliştirmenin iyi bir yoludur. Hayal gücünüze en çok ilham veren şey nedir? Fantastik kitaplar okumanın gerçekten hayal gücümü beslediğini düşünüyorum. Beni farklı dünyalara taşıyorlar. Kabul ediyorum. Kitaplar pek çok olasılığın kapısını aralayabilir. Favori kitabınız var mı? Evet, Hobbit'i seviyorum. Macera ve ilgi çekici karakterlerle dolu. Bu bir klasik. Hayal gücünü cesaret ve dostluk temalarıyla birleştirmesi hoşuma gidiyor. Kesinlikle. Yaratıcı hikayelerimizi birbirimizle paylaşmak için bir anlaşma yapalım. Ders 14. Değişime uyum sağlama. Hey Anna, bu ilk planlarımı biraz aksattı ama en iyisini yapmayı başardım.
Gerçekten mi? Ne oldu? Bir hafta sonu kaçamağı planlamıştım. Ama önceki gün arabam bozuldu. Bu sinir bozucu geliyor. Bunu nasıl hallettin? Bunun yerine evde kalmaya ve yerel turistik mekanları keşfetmeye karar verdim. Eğlenceli bir macera olduğu ortaya çıktı. Bu harika bir tutum. Bazen beklenmedik değişiklikler yeni deneyimlere yol açabilir. Kesinlikle. Yakınlarda daha önce hiç görmediğim bir botanik bahçesini ziyaret ettim. Çok güzeldi. Kulağa hoş geliyor. Botanik bahçelerini seviyorum. Çok huzurlu ve hayat dolular. Evet, saatlerce farklı bölümleri gezerek, fotoğraf çekerek geçirdim. Bahçenin en sevdiğiniz kısmı neresiydi? Tropikal bölüm muhteşemdi. Renkler ve kokular çok canlıydı. Hayal edebiliyorum. Oradayken yeni bir şey öğrendin mi? Yaptım. Daha önce adını hiç duymadığım nadir bitkiler hakkında bilgi sahibi oldum. Bu büyüleyici. Plan değişikliği sırasında bile bilginizi genişletmek her zaman güzeldir. Kesinlikle. Sanırım bundan sonra daha fazla yerel nokta keşfetmeyi bir noktaya getireceğim. Bu harika bir fikir. Çevremizde keşfedecek çok şey var. Kesinlikle. Bir ara birlikte yerel bir keşif günü planlayalım. Ders 15. Sağlık ve iyileşme. Hey Anna, ailemin ameliyatımdan sonra bol bol içki içmemi sağlaması gerekecek. Ah hayır. Umarım iyi hissediyorsundur. Ne tür bir ameliyat geçirdiniz? Bademciklerimi aldırdım. Sert yiyecekler yiyemiyorum yoksa boğazımı acıtırlar. Bu rahatsız edici geliyor. O zaman ne tür yiyecekler yiyebilirsin? Yoğurt, patates püresi ve smoothie'ler gibi yumuşak yiyecekler şu anda benim için mükemmel. Kulağa çok lezzetli geliyor. Smoothie'ler rahatsızlık duymadan besin almanın harika bir yoludur. Kesinlikle. Ayrıca izin verildiğinde biraz dondurma deneyeceğim için de heyecanlıyım. Güzel bir ikram olacak. Dondurma her zaman iyi bir seçimdir. Sadece çok soğuk olmadığından emin ol. İyi bir nokta. Dikkatli olmam gerekecek. Önerdiğiniz başka yumuşak yiyecekler var mı? Yulaf ezmesine ne dersiniz? Sıcak ve rahatlatıcıdır. Ayrıca lezzet için meyve ekleyebilirsiniz. Bu harika bir fikir. Yulaf ezmesini seviyorum. Boğazımı tahriş etmeden beni tok tutacak. Kesinlikle. Ve bunu farklı malzemelerle değiştirebilirsiniz. Sıvı alımınızı düşündünüz mü? Evet, ailem bol su ve bitki çayları içmemi sağlıyor. Bu önemli. Suluk almak iyileşmenize yardımcı olacaktır. Kesinlikle. Desteklerini takdir ediyorum. Süreci çok daha kolay hale getirir. Kısa sürede normal yiyeceklerinize döneceksiniz. Sadece iyileşmeye odaklanın. Teşekkürler Anna. Şimdilik kesinlikle rahatlayacağım ve yumuşak yiyeceklerimin tadını çıkaracağım.
İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videolarımıza ve kanallarımıza abone olun, beğenin ve paylaşın.